Burada beklentimiz ne? Aslında uzun zamandır konuştuğumuz 2600 desteği kırılmış durumda. %50 seviyesinden şu an bir miktar tepki alıyor. Nedir bu %50? Onu da söyleyelim. 2287'den başlayan yükselişin yaklaşık %50'sini şu an için geri almış durumda. Burada takip edeceğimiz destek bölgesi 2483-2447 olacak. Uzun zamandır bahsettiğimiz bir bölge bu. Bu bölgeye kadar olan satışlar sorun yok. Şu yükselişin bir düzeltmesini yaptı, yükselişe devam ediyor diyeceğimiz bir süreci yaşatabilir. Ancak bu tarz bir dönüş gelse dahi burada bir çift tepe riski olduğunu unutmayalım. Peki bu tarz bir yükselişin veya tepkinin başladığını söyleyebilmemiz için neye dikkat edeceğiz? Bakın burada da gene bir dipte mum hareketimiz var. Oldukça güçlü alıcıların geldiği bir süreç yaşanıyor. Fakat bir önceki mumla kıyasladığımız zaman aslında buradaki alıcılar şuradan gelen satıcılardan çok daha zayıf. Dolayısıyla artık buradan gelen alımların en azından şu düşüşün %23.6'sı ve aynı zamanda bir önceki mumun bakın satıcılarını geri alan alımları görmemiz lazım. Yani 2595'in üstüne attığını görmemiz gerekiyor. Bu tarz bir hareket gelecek olursa burada bir tepki sürecine girildiğini düşünürüz ve 2630 minimum tepki sınırımızdır. Maksimum ise 2690'lara kadar bu yükseliş devam edebilir. Bu bölgeler tepki olarak kalacaktır ancak 2690 üstündeki hareketlerde tekrar 2790'ların devreye girdiğini söyleriz. Ancak bu süreçte de gene bakın burada bir ara direnç bölgemiz var. 2733'ten geçen aynı zamanda bakın şurada satışların alındığı bir bölge. Bu bölgeyi de gene bir ara direnç bölgesi olarak takip edeceğiz. Ama tekrarlıyorum burada 2790'lara kadar alımlar devam etse dahi çift tepe riski olduğunu lütfen unutmayalım. Yani teknik analiz dediğimiz şey de böyle yarın ne olacağını bize gösteren bir analiz yöntemi değildir. Zaten ona analiz denmez, fal denir. Burada örneğin şu tepe bölgesini fiyatlarken bir analiz yapmıştım. Bakın burada 2 günde gelen alımları bir günde geri verdi demiştim. Şu alanı fiyatlıyorduk o sırada. Dolayısıyla burada alıcılar zayıf kalıyor, satıcılar çok daha güçlü gelmeye başladı. Sıkıntı var burada demiştik. Evet altın güçlü duruyor fakat alıcılar zayıfladı, satıcılar da güçleniyor dedik ve sonrasında bu süreci zaten yaşadık. Ancak burada bu düşüşün kesin geleceğini söylemek mümkün değildir. Buradaki arz talep değişimlerini takip edeceğiz ve bu doğrultuda da şunu yapmamaya çalışın. Bakın elinizdeki tüm altınları satmak veya elinizdeki tüm birikiminizle gidip altın almak doğru bir yöntem değildir. Bunları parçalı şekilde yapmanız gerekir. Örneğin burada bu tarz bir hareket görüldüğünde elinizdeki altının %20'sini, %30'unu, belki %50'sini bu sizin risk algınıza, beklentilerinize göre değişir. Örneğin içinizde ev almayı düşünenler var. Bu ev için yeterli mi elinizdeki birikim? Eğer yeterliyse tamamını satıp evinizi almaya yönelebilirdiniz bu süreçte. Ama buradan tekrar alımlar geldiğinde de üzülmemek gerekiyor. Çünkü bakın falcılık yapmaya çalışmayın lütfen. Yarın ne olacak bilmiyoruz. Şu mum nereden kapatacak bugün bunu bilebilmek mümkün değil. Ancak burada şu yukarıdaki dirençler kırılıp bir kapanış gelirse alıcılar güçlendi deriz. Ertesi gün satıcılar tekrar güçlenir mi? Dünyada ne gibi gelişmeler olacak ve bu altını ne şekilde etkileyecek bunu önceden bilebilmek mümkün değil. O nedenle fal bakmayı bırakalım. Biz yukarıda 2595 üstü hareketler görüyor muyuz? Buna odaklanacağız. Eğer bu tarz bir hareket görmüyorsak buradaki satışların da aşağıda 2483-2447'ye kadar devam etmesi son derece normal olacak. Bu bölgeye doğru satışlar gelecek olursa da bu bölgede oluşan fiyat hareketlerine göre analizimizi tekrar güncelleyeceğiz. Buradan altının düşük zaman dilimlerine geçtiğimizde de bakın şurada geçmişte bir yatay bant hareketi oluşmuştu. Bunun direnç bölgesi hem bakın şu 2471'den başlayan yükselişin %78.6'sını gösteriyor. Hem de önemli bir şu paternin direnç bölgesi olarak bakın bu bölge kırılarak yükselişler başlamıştı. Tekrar bu bölgeye geri dönmüş durumdayız. Şu an için burada artık burası destek olarak çalıştı ve alımlar gelmeye başlıyor diyebilmemiz için düşük zaman dilimlerinde de 2594'ün kırıldığını görmemiz gerekir. Bu bir tepki sürecinin başladığını gösterecek. Burada minimum tepki 2630 ve maksimum 2690'lara
%60'lara kadar devam edebilir. Bu bir tepki olacaktır ve tekrar satışa döndüğümüz bir süreci gösterebilir. Ancak 2690 kırıldığında tepkiden daha güçlü alımların geldiğini söyleyebiliriz. 2733 bir ara direnç bölgesi olarak takip ediyor olsak da ana beklentimiz tekrar 2790'lara kadar burada yükselişin devamı olacak. Kısa vadeli düşük zaman dilimlerinde al sat yapmak isteyen arkadaşlar da bu seviyeleri kontrol edebilir. Destek olarak da aşağıda 2535-2526 önemli olacak. Bu aslında bir ara destek bölgesidir. Bu 2588'in kırılmasıyla birlikte, yani şu yükselişin %61.8'inin kırılmasıyla birlikte artık bizim burada ana beklentimiz 2470'lere kadar burada satışların devam etmesi olmalı. Ancak tabii ki böyle bir garanti verilemez. Yukarıda 2594 geçilmediği sürece bu beklentimiz gündemde olacak.